Şövalyelerin Kalesi. Fransa'nın kuzeyinde, Sen Nehri'nin kollarından birinin kıyısında yükselen Valbiris Kalesi, yüzyılların ağırlığını omuzlarında taşıyan bir dev gibi duruyordu. Surların grimsi kireç taşı blokları, sabah sisinin içinde neredeyse gökyüzüyle bütünleşiyor, burçların üzerinden sallanan sancaklar, rüzgarsız havanın durgunluğunda donup kalmış gibiydi. Kalenin etrafını saran hendek, sonbaharın sarı yapraklarıyla örtülmüştü. Su yüzeyinde, sabahın soluk ışığında titreşen yansımalar, sanki kalenin ta derinliklerinde gizlenen sırları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyordu. Kale kapısının hemen önünde, iki nöbetçi şövalye saatlerce hareketsiz bekliyordu. Üzerlerindeki zırhların metal yüzeyleri donuk ve mattı, ne bir parlaklık, ne bir ışıltı. Kuzeyden esen soğuk rüzgar, vizörlerin arasından sızarak yüzlerine çarpıyor, ama ikisi de bunu hissetmez gibi görünüyordu. Soldaki şövalye, Sir Aldrich, 40 yılı aşkın süredir bu kalenin hizmetindeydi. Saçları ve sakalı bembeyaz kesilmişti, ama bakışları hala genç bir savaşçının kararlılığını taşıyordu. Sağdaki ise, Sir Reno, 30'lu yaşlarının ortasında, omzu geniş, çenesi köşeli, suskunluğu bir alışkanlık haline getirmiş biriydi. "Bu gece yine bir şey gördüm," dedi Sir Aldrich, sesi o kadar alçaktı ki neredeyse duyulmuyordu. Sir Reno başını çevirmedi. "Ne gördün?" "Kuzey kulesinde bir ışık. Gecelerin üçünde. Kimse orada olmadığı halde." Reno bu kez başını döndürdü. Gözleri daraldı. "Üçüncü gece mi bu? Dördüncü." İkisi de bir süre sustu. Kalenin içinden sabah duasına çağrı yoktu, rahipler daha uyanmamıştı. Uzaktan bir at kişnemesi geldi, sonra sessizlik yeniden çöktü. Valbiris Kalesi, Kont Engerint de Valbiris'in atalarından miras kaldığından bu yana 3 kuşak boyunca bu toprakların tartışmasız hakimi olmuştu. Kont, uzun boylu, kemikli yüzlü, gözleri ince ve her zaman hesaplar yapıyormuş izlenimi veren bir adamdı. 50 yaşına yaklaşmıştı ama yorgunluğu, yaşından çok savaşlardan ve taht kavgalarından gelmekteydi. Sol kolundaki uzun yara izi, yıllar önce bir kuşatmada aldığı darbeyi hatırlatıyor, soğuk havalarda o eski yara hala sızlıyordu. Kont'un sarayında, büyük şömine başında her sabah toplanırdı danışmanları. O sabah da öyleydi. Taş masanın etrafında 5 kişi oturuyordu. En solda, başdanışman Gerard de Morlay vardı. 60'ını çoktan geçmiş, tıraşsız yanaklarında gümüş rengi kıllar uzamış, parmaklarının eklemleri artritten şişmişti. Ama zihni hala keskin bir bıçak gibiydi, kimse onu bir muhasebe hesabında ya da bir siyasi hesaplamada yanıltamazdı. Yanında, kale kaptanı Sir Hugh de Bireyle oturuyordu. 40'lı yaşların başında, saçları siyah ve kıvırcık, bıyıkları düzgünce kesilmişti. Savaş meydanında korkusuz olduğu herkesçe bilinirdi, ama kale içindeki politika oyunlarından nefret ederdi. Her toplantıda aynı bakışla otururdu, sanki neden burada olduğunu tam olarak anlayamamış gibi. Masanın karşı tarafında, Kont'un küçük kız kardeşi Damelsabel de Valbiris oturuyordu. 35 yaşındaydı, dul, çocuksuz ve bu kalenin en keskin zekalarından birine sahipti. Saçlarını her zaman sıkı bir topuz yapardı, ama o sabah birkaç tel yüzüne dökülmüştü, demek ki ya aceleyle uyanmıştı ya da uyumamıştı hiç. Gözlerinin altındaki mor halkalar ikincisini düşündürüyordu. Son olarak, masanın köşesinde sessizce oturan genç katip Jacques Pelisher vardı. 22 yaşında, soluk benizli, her söyleneni titizlikle parşömene geçirmeye alışmış biriydi. Ama o sabah kalemi hareketsizdi, gözleri masanın ahşap yüzeyinde bir noktaya saplanmıştı. Kont Engerint, şöminenin önünde duruyordu, sırtı masaya dönük, elleri arkasında kenetlenmiş. "Kuzey Kulesi," dedi. Sesi düzdü, ne öfkeli ne de endişeli, sadece bir tespitti bu. "Dün gece yine mi?" "Evet, lordum," dedi Sir Hugh. Nöbetçilerden ikisi gördü. Birbirinden bağımsız olarak, aynı saatte. "O kuleden bir şey çalındı mı?" "Hayır. Ama bir şey bırakıldı." Kont döndü. "Ne bırakıldı?" Hugh masanın üstüne bir nesne koydu. Küçük, deri kaplı, kenarları yıpranmış bir kitaptı.
Kapağında ne isim vardı ne de bir işaret. Sadece deri üzerine kazınmış küçük bir haç. Isabel hemen öne eğildi. Bu nereden geldi? Kuzey Kulesi'nin en üst odasında bulundu. Odanın kapısı içeriden kilitliydi. Sessizlik masaya çöktü. Gerard de Morlay, parmaklarını birbirine geçirdi. İçeriden kilitli bir odada bırakılmış bir kitap, dedi yavaşça. Bu ya çok iyi bir hileye işaret eder ya da çok kötü bir şeye. İkisi de aynı anlama gelebilir, dedi Isabel. Kitabın sayfaları Latinceydi. Ama sıradan bir dua kitabı değildi bu. İçinde haritalar vardı. Kaleme alınmış, ince çizgilerle işlenmiş, bazı yerleri mürekkep lekeleriyle örtülmüş haritalar. Haritaların kenarlarında notlar vardı. Kimi yerde Latince, kimi yerde eski Fransızca, kimi yerde ise kimsenin çözemediği bir dil. Jacques Pellicher, kitabı sabahtan öğleye kadar inceledi. Yemeği bile yemedi. Kütüphanede, tek başına, 3 mum ışığında oturdu ve sayfaları dikkatle çevirdi. Öğleden sonra Kont'un odasına geldiğinde, yüzü soluktu. "Lordum," dedi, sesi hafifçe titrerek, "bu kitap en az 150 yıllık. İçindeki haritalar bu kaleyi gösteriyor. Ama kalenin, şu anki halini değil." Kont kaşlarını çattı. "Ne demek istiyorsun? Kalenin olduğu gibi değil. Kalenin altını gösteriyor. Surların, kulelerin, odaların altında ne olduğunu." Uzun bir sessizlik oldu. "Tüneller mi?" dedi Isabel, kapı aralığından içeri adım atarak. Jacques döndü, onu beklemiyordu. Ama Isabel'in o toplantılara girme biçimi hep böyleydi, kapıyı vurmaz, sesi duyulmaz, sanki duvara ait bir iz gibi belirirdi. "Evet, Dame Isabel, tüneller. Kale altında, bu haritaya göre birbirine bağlı en az 9 tünel var. Ve bu tünellerin hepsinin çıkış noktaları, kalenin içinde. Bu haritayı kim çizdi, bilmiyorum, ama bazı notlara bakılırsa, bu kaleyi inşa eden usta." Isabel yavaşça ilerledi. Kitabı aldı. Sayfaları çevirdi, durdu, bir sayfada parmağını gezdirdi. Okudu. Yüzü değişmedi ama gözleri bir an için dondu. "Bu usta," dedi, "kaleyi inşa ederken bir şeyi de sakladı buraya. Ve bu harita, o şeyin nerede olduğunu gösteriyor." "Ne sakladı?" dedi Jacques. Isabel kitabı kapattı. "Güç," dedi. "Ya da güce yol açan bir şey." O öğleden sonra, Sir Aldrich nöbet değişiminde Sir Renaud'a alışılmadık bir şey söyledi. "Bu gece uyuma," dedi. Renaud durdu. "Neden?" "Çünkü bu gece bir şeyler olacak. Bunu hissediyorum." "Kaç yıldır aynı şeyi söylüyorsun Aldrich? Ve kaç kez haklı çıktım?" Renaud cevap vermedi. Çünkü cevabı biliyordu, her seferinde. O gece, ay bulutların arkasına gizlendiğinde, kalenin doğu kapısına yakın bir yerde, uzaktan bir at sesi duyuldu. Tek at, yavaş, temkinli adımlarla yaklaşıyordu. Nöbetçiler mevzilerini aldı, okey gerildiler, meşale kaldırıldı. At durdu. Üzerindeki atlı siyah zırh giyiyordu. Başlığı kapalıydı. Ne bir sancak, ne bir arma taşıyordu. Kalenin önünde bekledi, hareketsiz, sessiz. Sir Hugh bizzat kapıya geldi. "Kim olduğunu ve ne istediğini söyle," diye bağırdı. Atlı başlığını kaldırdı. Bir kadındı. 30'lu yaşlarında, saçları kısa kesilmiş, yanağında eski bir yara izi vardı. Gözleri koyu kahverengiydi ve o gözlerde korku yoktu. Ne kalenin yüksek surlarından, ne de üzerine yönelmiş oklara. "Adım Margat de Sien," dedi. Sesi güçlüydü, rüzgara karşın net duyuluyordu. "Valbiris Kalesi'nin altında yatan sırrı biliyorum. Ve o sırrın yanlış ellere geçmeden önce size teslim edilmesi gerekiyor." Hugh bir an için ne yapacağını bilemedi. Sonra geriye döndü ve birini koşturdu. Bir dakika sonra, Kont Engerant bizzat kapıya gelmişti. Kadın, büyük salona alındı. Zırhı üzerindeydi hala, silahları kapıda teslim etmişti, ama duruşu hala bir savaşçının duruşuydu. Masanın karşısında ayakta durdu, oturmadı, oturması da teklif edilmedi. Kont onun karşısına oturdu. Isabel yan taraftaki bir sandalyede, bacak bacak üstüne atmış, kollarını göğsünde kavuşturmuş bekliyordu. Gerard köşede, gözlerini kısmış, her şeyi değerlendirircesine bakıyordu. Hugh kapının yanında, elle tutulur bir mesafede duruyordu. "Konuş," dedi Kont. Margat başladı.
12 yıl önce, bu kalenin altında çalışıyordum. Henüz genç bir taş ustasının yamağıydım. Ustam, kale tadilatı sırasında eski tünelleri keşfetti. Kontunuzun babasına haber vermek yerine, bizi oraya götürdü. İçeride bulduğumuz şey, durdu. Bir an için gözleri duvardaki muma kaydı. "Ne buldunuz?" dedi Isabel, sesi düz ve bekleyişsizdi. Bir oda, tünellerin tam ortasında, duvarları sembollerle kaplı ve odanın merkezinde, taş bir kaidenin üzerinde, mühürlü bir sandık. Sandığın içinde ne vardı? Ustam açmak istedi. Ben engelledim. Kavga ettik. O kazandı. Marga'nın çenesi gerildi. Sandığı açtı ve içinde belgeler vardı. Ama sıradan belgeler değil. Fransa'nın yarısını etkileyen aile sırları, toprak anlaşmaları, öldürülmüş insanlara dair itiraflar. Kim bu belgelere sahip olursa, krallığın en güçlü lordlarının tamamı üzerinde baskı kurabilirdi. Sessizlik. "Ustam bu belgeleri aldı," diye devam etti Margat. Ben sustum, korkudan, gençliğimden, bilmiyorum. Ama o günden bu yana ne ustam ne de o belgeler güvende oldu. Ustam 5 yıl önce öldürüldü. Belgeler birileri tarafından aranıyor. Ve bu kalenin yakınında, son 3 gündür gördüklerim bana gösteriyor ki, o birinin önünde çok az zaman kaldı. Kont parmak uçlarını birleştirdi. "Sen bu belgelerin nerede olduğunu biliyor musun?" "Hayır. Ama o odanın nerede olduğunu biliyorum. Ve o odanın dışında, tünelin bir köşesinde ustam bir şey bıraktı. O şeyi bulursak, belgelerin izini sürebiliriz." "Neden bize geldin?" dedi Gerard, köşeden konuştu. "Bu belgeleri kendine saklayabilirdin, kaçabilirdin." Margat adama döndü. "Çünkü bu belgeler içinde bu kalenin eski kontuna ait bir itiraf var. Ve bu itiraf, topraklarınızın yarısının size haksız yollarla geçtiğini kanıtlıyor. Eğer bu belgeler yanlış ellere geçerse, Valbiris hanedanı mahvolur. Eğer doğru ellere geçerse, siz güvende olursunuz. Bence bu yeterli bir neden." Uzun bir bekleyiş oldu. Kont, Isabel'e baktı. Isabel hafifçe başını eğdi, bu onun, "Devam et," demesiydi. "Bu gece," dedi Kont, "tünellere iniyoruz." Gece yarısından sonra, kalenin en eski bölümünde, taş döşemenin altında gizli bir kapak bulundu. Margat tam olarak nereye bakılacağını biliyordu, adımlarını saydı, duvarın belirli bir yerini yokladı ve taşın birinin içeri doğru girdiğini hissetti. Kapak açıldığında, içeriden soğuk ve rutubetli bir hava çıktı. İnen grup 6 kişiydi. Kont Engerant, Sir Hugh, Dame Isabel, Sir Aldrich, Jacques Pelisher ve Margat de Sienne. Her birinin elinde bir meşale vardı. Merdivenler dardı, önce Margat, sonra Hugh indi. Adımlar taşa çarpıyor, ses boşlukta tuhaf biçimde yayılıyordu. 15 basamak, sonra bir koridor. "Kaç yıldır hiç kimse buraya inmedi mi?" diye fısıldadı Jack. "Ustamdan bu yana, hayır," dedi Margat. "En azından izin almadan inen olmadı." "İzinsiz inen oldu mu?" Margat durdu, döndü. Meşalenin ışığında yüzü yarı gölgedeydi. "Ustam öldürüldüğünde, üzerinde bu tünelin taşlarından birinin tozu vardı. Demek ki bir süre önce biri buradaydı." Sessizlik. İlerlediler. Koridor kıvrım kıvrımdı, bazen alçalıyor, bazen yükseliyor, kimi zaman o kadar darlaşıyordu ki omuzlar duvarlara değiyordu. Margat hiç tereddüt etmeden ilerliyordu. 12 yıl önce öğrendiği yolu sanki dün gibi hatırlıyordu. Soldan sağa, sonra küçük bir niş, oradan dar bir geçit, ardından sola. Ve sonra büyük kapı geldi. Taştan kesilmiş, devasa, ağır. Üzerinde oyma semboller vardı. Margat meşalesini yaklaştırdı. Bu sembolleri ustam kopyalamıştı. Kitaba geçirmişti. Isabel hemen anladı. O kitap, Kuzey Kulesi'nde bulunan kitap. Ustamın kitabı. Biri onu buraya bıraktı. Muhtemelen bana bir mesaj olarak. Kim? Bilmiyorum. Ama bu belgeleri arayan kişiyle aynı biri değil. O kişi beni öldürürdü, mesaj bırakmazdı. Hugh kapıya yaklaştı. İtti. Hareket etmedi. Omzunu verdi, yine hareket etmedi. "Kilitli," dedi. "Hayır," dedi Margat. "Mühürlü. Fark var." Bir sonraki yarım saat, kapının mühürünü çözmeye çalışmakla geçti. Sembollerin bir düzeni vardı.
belirli bir sırayla dokunulduğunda, taş içinde mekanizmaların çalıştığı duyuluyordu. Isabel ve Jack, kitaptaki notları karşılaştırarak yönlendiriyordu. Margot adımları takip ediyordu. Ve sonunda, derin bir uğultu ile kapı açıldı. Oda beklenenden büyüktü. Kare planlı, yüksek tavanlı, dört bir yanı oyma sembollerle kaplı. Tavandan ince taş sarkıtlar sarkıyordu, binlerce yıllık rutubetten oluşmuş, doğanın sabırlı işçiliği. Ortada, mermer bir kaide. Ama kaidenin üzeri boştu. Sandık yoktu. Margot dondu. "Bu mu?" dedi Hugh. "Burası mı?" "Evet. Ama sandık." "Alınmış," dedi Isabel. Herkes sessizleşti. Kont yavaşça odanın içini dolaştı. Duvarlardaki sembollere baktı. Sonra bir köşede eğildi. Parmağını yere sürdü. Kalktı. Parmağının ucunda taze kir vardı. Henüz kurumamış, yumuşak. "Bugün biri buradaydı," dedi. "Nasıl girdi?" dedi Hugh. "Giriş kapısından geçmek için." "Başka bir giriş var," dedi Margot. Sesi alçalmıştı. "Bilmiyordum. Ama olmalı. Biri bizden önce gelmiş." Odada yapılan araştırma sırasında Jack, güney duvarında küçük bir niş buldu. Niş boştu, ama içinde duvara kazınmış tek bir kelime vardı. Fransızca değildi. Latince bile değildi. Isabel yaklaştı. Uzun uzun baktı. "Bu eski Provençal," dedi. "Güney Fransa'nın eski dili." Parmağıyla harflerin üzerinden geçti. "Bekle," diye okudu. Hepsi birbirine baktı. "Biri bize mesaj bırakıyor," dedi Aldrich. İlk kez konuşuyordu, sesi alışılmadık bir ağırlık taşıyordu. "Kim?" dedi Kont. "Belki," dedi Isabel yavaşça, "sandığı alan kişi." "Sandığı alan bizi neden beklesin?" Isabel döndü. "Çünkü sandığı teslim etmek istiyor. Ama şartlarla." Sabah, güneşin ilk ışıkları kale avlusunu boyarken, bir ulak geldi. Genç, soluk nefes, ata sert binilmişti, hayvan terler içindeydi. Ulak Kont'un önüne diz çöktü ve küçük bir rulo uzattı. Kont açtı. Bir satır yazı. "Kuzey çayırında, güneşin tam tepede olduğu vakit. Yalnız gelin." İmza yoktu. Kont mektubu Isabel'e verdi. Isabel okudu, sonra Margot'a uzattı. Margot okudu ve yüzü değişmedi, ama gözleri bir an için kapandı. "Tanıdık biri mi?" dedi Isabel. "Belki," dedi Margot. "Yalnız gitme koşulunu kim koyarsa, ya kendinden çok emin ya da ölmekten korkmayan biridir." "Hangisi daha tehlikeli?" "İkincisi." Kont'un yanına Sir Hugh, Sir Aldrich ve Dame Isabel geldi. Kont yalnız gitmeyecekti elbette, ama bunu bilmesine gerek yoktu kim bekliyorsa. Uzaktan, görünmeyecek mesafede duracaklardı. Öğle vakti, kuzey çayırında, sararmaya başlamış otların arasında bir adam bekliyordu. Orta yaşlı, uzun boylu, gri saçları rüzgarda hafifçe dalgalanıyordu. Üstünde yolculuk kıyafeti vardı. Ne zırh, ne silah. Sadece belinde küçük bir hançer, bu da savunma değil, alışkanlık gibiydi. Kont tek başına yaklaştı. Adam onu görünce başını eğdi. "Lordum," dedi. "Seni tanımıyorum," dedi Kont. "Biliyorum, ama babanızı tanıdım." Uzun bir sessizlik. "Adın ne?" "Bertrand de Faure. 20 yıl önce bu kaleye gelen bir gezgin tüccardım. Babanız, sandığın varlığını biliyordu. Ama içeriğini açmak istemiyordu. Bana teslim etti, uzak bir yerde, güvende tutmam için." "Peki neden şimdi?" Bertrand başını kaldırdı. "Çünkü beni bulanlar var, artık yanımda tutamam. Babanızın size güvendiği gibi ben de güveniyorum, bu belgeler yanlış ellere geçerse binlerce insan zarar görür. Doğru ellere geçerse, belki adalet sağlanır. Sandık sende mi?" "Hayır. Ama yerini biliyorum." Bertrand de Faure kalenin içine alındı. Ama o gece, birinin kale etrafında dolaştığı fark edildi. Nöbetçilerden biri yakalamaya çalıştı, adam kaçtı. Sabaha kadar arandı ama bulunamadı. Hugh, Kont'a raporunu verdi. "İzi kaybettik. Ama ayak izleri nehir yönüne gidiyordu." "Kaç kişi?" "İz tek görünüyor. Ama bu, uzakta bekleyenleri dışlamaz." Bertrand, bu haberi duyduğunda sakinliğini korumaya çalıştı, ama elleri hafifçe titredi. "Onlar mı?" dedi Isabel. "Muhtemelen," dedi Bertrand. "2 yıldır beni takip ediyorlar. Kim olduklarını bilmiyorum, ama çok örgütlüler. Bir kez, bir köyde beni yakaladılar.
Kaçtım. Ama o köyün çarşısında ertesi gün 3 kişi daha sorgulandı, beni sakladıklarından şüphelenildi. Bu insanlar belgelerden haberdar mı? Evet, belgelerin var olduğunu biliyorlar. İçeriğini bilmiyorlar. Ama içerik onları doğrudan etkiliyor olmalı ki bu kadar azimle arıyorlar. Isabel pencereden dışarı baktı. Kale avlusunda Sir Aldrich genç nöbetçilere bir şeyler anlatıyordu, muhtemelen yeni bir savunma düzeni veriyordu. "Sandık nerede?" dedi. Bertrand baktı. Sonra lafa girdi. "Söylemeden önce, şartlarını biliyorum," dedi Isabel. "Güvende olmanızı istiyorsunuz. Ve babanızın adının temizlenmesini," dedi Bertrand, Kont'a dönerek. "Sandıkta babanıza ait belgeler var, bazıları onu kötü gösteriyor. Ama bağlamı bilmeden okunursa yanlış anlaşılır. Siz doğru bağlamı biliyorsunuz, o belgeleri doğru şekilde sunarabilirsiniz." Kont uzun süre baktı adama. "Babanıma güvendiniz," dedi sonunda. "Ben de güvenilir biri miyim sence?" Bertrand hafifçe güldü. "Oğullar her zaman babalarına benzemez. Ama bazıları benzer. Babanızın gözlerini taşıyorsunuz, lordum." Bertrand, sandığın gömülü olduğu yeri tarif etti. Kale yakınındaki küçük ormanlık alandan geçen derenin, büyük meşe ağacının dibinde, taşların altında. Ama oraya gitmek için beklemeliydiler, gece yolculuğu tehlikeliydi, gündüz ise fazla göze çarpardı. O gün kale içinde geçirildi. Bertrand, kalenin misafir odasına yerleştirildi, kapısı kilitlenmedi, ama her zaman biri yakınındaydı. Margat o gün çoğunlukla kütüphanede geçirdi. Ustasının kitabını yeniden inceledi, bu kez daha dikkatli. Öğleden sonra Isabel'in yanına geldi. "Bu kitaptaki notların bir kısmı ustamın değil," dedi. "Farklı el yazısı, daha eski." Isabel kitabı aldı. "Kim yazmış olabilir? Bilmiyorum, ama bu notlardan biri çok ilginç. Burada yazıyor ki, sandığın içindeki belgelerin tamamı değil, bir kısmı hali hazırda dışarıda, farklı bir yerde. Sandıkta olanlar, tamamlayıcı parça. Yani sandık tek başına anlamsız mı? Hayır, anlamlı, ama eksik. Tam tablo için ikinci parçaya da ihtiyaç var." "İkinci parça nerede?" Margat kitabı açtı, belirli bir sayfayı gösterdi. Küçük bir harita vardı, ayrıntısız, ama belirgin. Üzerinde bir kale işaretliydi. "Bu kale değil," dedi Isabel. "Hayır," dedi Margat. "Bu kale 2 gün doğuda. Château de Mirval. Şu an sahipsiz, 10 yıl önce oradaki aile mirasçısız öldü, topraklar taht tarafından müsaade edildi." "Sahipsiz bir kalede ikinci parça mı? Öyle görünüyor." O gece, ay bulutlara girdiğinde, küçük bir grup kale dışına çıktı. Kont bizzat katılmak istemişti. Ama Hugh buna karşı çıkmıştı. Eğer bir tuzak kurulduysa Kont'un risk altında olması çok tehlikeliydi. Tartıştılar, Isabel'in araya girmesiyle Kont geride kalmayı kabul etti, isteksizce. Giden grup 4'tü. Hugh, Aldrich, Margat ve Bertrand. Orman karanlıktı. Meşaleler söndürülmüştü, ay ışığıyla gidiyorlardı, görebilecekleri kadarıyla. Margat öndeydi, Bertrand yanında. Hugh ve Aldrich arkada, her iki yana bakarak ilerliyordu. Dere sesi duyulduğunda Bertrand durdu. "Yaklaştık," dedi. Büyük meşeye geldiler. Bertrand parmağıyla taşları işaret etti. Büyük, düz bir taş, üzerine biri oturabilirmiş gibi. "Bu taşın altında." Hugh ve Aldrich taşı kaldırdı. Altında ıslak toprak vardı. Bertrand diz çöktü, elle kazmaya başladı. 20 santim, 30 santim. Parmakları bir şeye değdi. Çekti. Küçük, metal kaplı, zincirle kilitlenmiş bir sandıktı. Beklenenden küçüktü, bir insan 2 eliyle taşıyabilirdi. Tam o anda bir dal çıtırdadı. Herkes dondu. Hugh kılıcını çekti. Aldrich mızrağını hazırladı. Karanlıkta beklediler. Bir figür ağaçların arasından çıktı. Tek kişi. Ellerini 2 yana açmıştı, silahlı olmadığını gösteriyordu. "Beklediğinizden uzun sürdü," dedi figür. Ses tanıdıktı. Meşale açıldığında, yüz göründü. Sir Renaud'u. Hugh kılıcını indirmedi. "Açıkla." Sir Renaud sakin adımlarla yaklaştı. "Silahı indirebilirsin. Eğer düşmanın olsaydım, şu an hepiniz yerde yatıyor olurdunuz." "Kaç gündür beni izliyorsun?" dedi Margat.
Kaleden dışarı çıktığınız andan itibaren. Ama ondan önce de bazı şeyler biliyordum. Renault çömelerek sandığa baktı. Sonra kalktı. Bu sandık hakkında bilgim var. Nereden, dedi Aldrich. Çünkü Kuzey Kulesi'ne o kitabı ben bıraktım. Sessizlik. Margot'un gözleri daraldı. Neden? Çünkü sizin bulmanızı istedim. Çünkü tek başıma hareket edemezdim. Renault soluğunu verdi. Şimdi dinleyin, burada zaman kaybetmeye vaktimiz yok. Bu sandığı takip eden birden fazla kişi var ve onlardan biri şu an en fazla yarım mil uzağımızda. Nasıl biliyorsun? Çünkü arkamı takip ettim. Ve arkamı takip eden biri vardı. Arkasına döndü. Ama şu an o biri nerede bilmiyorum, bu beni endişelendiriyor. Hugh, Aldrich'e baktı. Kararlarını anlık vermek zorundaydılar. Geri dönüyoruz, dedi. Kaleye döndüklerinde, Kont'a her şey anlatıldı. Renault sorgulandı, saatler sürdü. Adam açık verdi, saklamadı. Anlattıklarına göre, birkaç ay önce, bir başka kasabada garip bir adamla karşılaşmıştı. Adam, Valbiris Kalesi'nin altında büyük bir sırrın yattığını söylemişti ve Renault'un bunu bulması için yardım etmesini istemişti. Para teklif etmişti, çok para. Renault reddetmişti. Ama merak etmişti. Ve merak onu kitabı araştırmaya itmişti. Ustanın ailesini bulmuştu, Margot'un daha küçük bir kardeşi. Ondan bazı bilgiler almıştı. Ve kitabı kaledeki bir tüccarın çantasında bulmuştu, tüccar kandırılarak alınmıştı. Bu tüccar kim, dedi Kont. Adı bilmiyorum. Ama yüzünü tanıdım, daha önce de kaleye gelmişti. Sizin için mal getiren biri. Bu adam casuslardan biri olabilir, dedi Isabel. Evet, dedi Renault. Bu yüzden acele etmeniz gerekiyor. Sabahın erken saatlerinde, kale içi tamamen güvenli hale getirilmişti. Nöbetçiler ikişer katına çıkarılmıştı, kapılar kilitlenmişti, şüpheli bir hareket anında haber verilmesi için düzen kurulmuştu. Büyük salonda, masanın üzerinde sandık duruyordu. Etrafında 7'si vardı. Kont Engerant, Dame Isabel, Gerard de Morlay, Sir Hugh, Margat de Sienne, Bertrand de Faure ve Sir Renault. Jacques Pelisher bir kenarda duruyordu, yazmak için hazırdı. Bertrand zincirin kilidini açtı. Parmaklarıyla kenarları araladı. Kapağı yavaşça kaldırdı. İçeride, yağlı bezle sarılmış belgeler vardı. Dikkatlice korunmuştu, 10 yılların rutubetine rağmen neredeyse kusursuz durumdaydılar. Isabel ilk belgeyi aldı. Okumaya başladı. O da öylesine sessizdi ki mum alevlerinin cızıltısı bile duyuluyordu. Isabel okuduğu sayfaları teker teker masaya koyuyordu. Yüzü okunmazdı, ne şaşkınlık, ne korku, ne de heyecan. Sadece odaklanma. Sonra durdu. Kaldırdı gözlerini. Bu belgeler, dedi, birden fazla kraliyet topraklarının gasp yoluyla el değiştirdiğini kanıtlıyor. Sahte evlilik sözleşmeleri, tahrif edilmiş vasiyet belgeleri, öldürülmüş tanıklar. Ve bunların hepsinin arkasında tek bir aile var. Hangi aile, dedi Kont. Darmagnac. Kont gözlerini kapattı. Darmagnac ailesi, Fransa'nın en güçlü soylu ailelerinden biriydi. Kralla akrabaydılar. Orduları vardı, müttefikleri vardı, nüfuzları sınırsızdı. Ve bu belgelerde Valbiris'e dair ne var, dedi Hugh. Babanızın, dedi Isabel Kont'a dönerek, bu belgelerin bir kopyasını elinde tuttuğu ve Darmagnac ailesiyle belirli bir anlaşma çerçevesinde sessiz kaldığı yazıyor. Babanız biliyordu, suç ortağı olmak için değil, ama belgeleri karşılığında, size ait olması gereken bazı topraklar geri verilmişti. Yani babam. Kont durdu. Babanız ne iyi ne kötü bir insan olarak görünüyor bu belgelerde, dedi Isabel dikkatle. Bilen biri olarak görünüyor. Ve bilmesine rağmen susan biri. O öğleden sonra, beklenmedik bir haber geldi. Darmagnac ailesinin temsilcilerinden biri, kale önündeydi. Diplomatik bir ziyaret olarak gelmişti, 2 muhafız, bir katip, resmi bir mektup. Mektupta, bazı toprak sınırlarının yeniden belirlenmesi için görüşme talebi yazıyordu. Tesadüf değildi. Kont, Isabel ile kısa bir göz teması kurdu. "Alın içeriye," dedi. Temsilci, genç bir adamdı. 25 yaşında, iyi giyimli, kibarca konuşan biri.
Adı Henry de Montferrat'tı, D'Armagnac ailesinin uzak bir akrabasıydı. Büyük salona alındı. Masanın üzerinde artık belgeler yoktu, sandık da görünmüyordu. Henry, mektubu sundu. Kont okudu. Teşekkür etti. Bu görüşmeyi değerlendiririz, dedi. Sonra, tam kalkmak üzereyken, Henry duraksadı. Lordum, dedi, duydum ki son günlerde kale civarında bazı yabancılar görülmüş. Güvenliğinizde bir sorun var mı? Hayır, dedi Kont. Her şey yolunda. Henry başını eğdi ve çıktı. Kapı kapandığında Hugh, keşif gezisiydi bu, dedi. Biliyorum, dedi Kont. Ne öğrendi acaba? Bizi gördü, dedi Margat. Pencereden izliyordu giden grubu. Yüzümü tanıdı mı bilmiyorum. Ama Bertrand'ı gördü. Bütün başlar döndü. Bertrand kapı kenarında duruyordu. Yüzü solgundu. Evet, tanıdı. Bakış açısını gördüm. Bu akşam hareket edecekler, dedi Isabel. Gece, kale tam anlamıyla hazırlandı. Bu bir savunma hazırlığıydı ama sessizce yapıldı. Dışarıdan bakan biri, kale hayatının normal aktığını zannederdi. Ama içeride her kapı, her geçit, her pencere insan tarafından tutuluyordu. Sir Aldrich, genç nöbetçileri mevzilere yerleştirdi. 40 yılın deneyimi, ona neyin nerede olabileceğini söylüyordu, nehir tarafı açıktı, doğu duvarı düşük ve tırmanılabilirdi, kuzey kapısının kilidi eskimişti. Aldrich, dedi Sir Reno yanına yaklaşarak, ne düşünüyorsun? Gece yarısından sonra, dedi Aldrich. Ay bulutlara girince, kaç kişi? Çok değil, bu tür işler az kişiyle yapılır. Ama iyi eğitimli. Hedefleri ne olur? Bertrand, belki Margat, sandık. Reno başını salladı. Ben doğu duvarını tutacağım. Bilirim, sen zaten orada olacaksın. Aldrich ona döndü. Bir süre baktı. Bu işe neden girdin, Reno? Reno bir süre cevap vermedi. Çünkü bir gece, karakolda nöbet tutarken, yaşlı bir rahip geçti. Yorgundu, titreşiyordu. Durdu. Bir süre baktı bana. Genç adam, dedi, dünyaya geldiğinde ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ama gittiğinde, geride ne bıraktığın önemli. Sonra gitti. Bir daha görmedim. Aldrich gülümsedi. Sesi yumuşadı. Yaşlı rahipler hep büyük sözler söyler. Bu söz bana yetti. Gece yarısından 40 dakika sonra, doğu duvarının hemen altında bir hareket oldu. Reno gördü. Bir işaret verdi, kimseye söylemeden, sessizce. 3 figür tırmanıyordu. Reno beklemedi, aşağıya indi. Avludan Huges'e haber verdi. Hugh 2 adamla geldi. Figürler içeri girdiğinde, karşılarında 4 kişi vardı. Kısa ama şiddetli bir çatışma oldu. Biri kaçmayı denedi, Aldrich bekliyordu, yakalandı. İkisi kılıç çekti, ama sayısal avantaj Valbiris'in şövalyelerindeydi. 5 dakika içinde üçü de yerde, elleri bağlıydı. Sorgulama sabaha kadar sürdü. Biri konuştu, diğerleri sustu. Konuşan, küçük bir paralı askerdi, işi kimin verdiğini bilmiyordu, sadece ne yapacağını biliyordu. Ama ona talimatı iletecek kişinin adını verdi. Bir isimdi. Kale içinden biri. İsim, Kont'un şaşırmasına neden oldu. Ama Isabel'e değil. Kale kahyası, yani kalenin günlük işlerinden sorumlu adam, yaşlı ve güvenilir sandıkları Sieur Odo. Odo, 30 yıldır bu kalede çalışıyordu. Saçı beyaz, elleri nasırlı, her sabah aynı saatte kalkar, her gece aynı saatte yatardı. Kimse onu şüpheli bulmamıştı, çünkü kimse şüphelenmemişti. Isabel, daha önce küçük ipuçları yakalamıştı. Bazı raporlarda tutarsızlıklar, depoda fark edilen küçük eksiklikler. Ama bunları büyük bir şeyle ilişkilendirememişti, ta ki bu geceye kadar. Odo yakalandığında karşı koymadı. Yaşlı bir adam gibi oturdu ve konuştu. D'Armagnac ailesiyle anlaştım, dedi sakin bir sesle. Yıllar önce, para için değil, onlar benim ailemi korudu. Kız kardeşim hasta, tedavi pahalıydı. Onlar ödediler. Karşılığında zaman zaman bilgi istediler. Bu kaleyi sattın, dedi Hugh. Hayır, bu kalede olup bitenleri anlattım. Fark var. 3 kişi bu gece buraya girmeye çalıştı, dedi Kont. Odo gözlerini kapadı. Bunu istemedim. İçerideki bilgileri verdim, bir şiddet olacağını bilmiyordum. Ama olacağını tahmin edebilirdin. Odo cevap vermedi. Sabah bir karar alındı.
İkinci parçayı almak için Chateau de Mirval'e gidilmesi gerekiyordu. Ama bu sefer açık bir hareket yapılamazdı. Darmagnac ailesi artık kaledekilerden şüpheleniyordu. Küçük bir grup gidecekti. Belirgin olmayan yollardan, birkaç günlük yolculukla. Gidecek olanlar, Sir Renaud, Margat de Sienne ve Jacques Pelisher. Isabel gitmek istemişti. Kont hayır demişti. Sen kaledeyken, demişti Kont, bu belgeler güvende. Sen gittiğinde, kim düşünür bunları? Isabel boyun eğmemişti tam anlamıyla, ama kalmıştı. Yolculuk süresi 3 gündü gidiş, 3 gün dönüş. İçeride ne kadar süreceğini bilmiyorlardı. Renaud, Margat ve Jacques sabahın erken saatlerinde, tüccar kıyafetiyle, arka kapıdan çıktı. 3 at, 2 erzak çantası, gizli edilmiş silahlar. Yolculuk sessizdi. Renaud ve Margat az konuştu, Jacques ise fırsat buldukça not alıyordu, küçük bir parşömen parçasına, her gördüğü şeyi. Alışkanlıktı bu, katipler her şeyi yazardı. İkinci günün öğlesinde, küçük bir köyde duraksadılar. Su ve yiyecek almak için. Köy meydanında yaşlı bir kadın oturuyordu, ördüğü işiyle meşgul. Onlarla göz göze geldi, Margot'a uzun uzun baktı. "Mirval'a mı gidiyorsunuz?" dedi kadın. Üçü durdu. "Neden öyle düşünüyorsunuz?" dedi Renaud nazikçe. "Bu yoldan gidenler ya Mirval'a ya da mezarlığa gider," dedi kadın. İkisi aynı yön. Gülümsedi, dişleri eksikti. "O kalede oturmayın geceleri. Duvarlar konuşur." Yola devam ettiklerinde, Jacques, "Duvarlar konuşur mu?" dedi. "Taş binalar," dedi Margat, "eski sesler taşır. Rüzgar geçtiğinde, çatlaklar uğuldar. Köylüler buna, duvarların konuşması, der." Duraksadı. "Ama bazı şeyler gerçekten beklenmedik çıkar." Chateau de Mirval, beklentilerin tersine, tam harabeye dönmemişti. Bir kısmı çökmüştü, kuzey kulesi yoktu artık, büyük kapı tutunmakla birlikte çürümüştü. Ama ana yapı ayaktaydı. Kapısız pencerelerden rüzgar geçiyor, içeride kuşlar yuva yapmıştı. İçeriye girdiler. Margat haritayı çıkardı. Kitaptaki küçük harita kopyasıydı. "Alt kata inmeliyiz. Bir bodrum olmalı." Buldular. Merdiven taştı, sağlamdı. Aşağıda karanlık ve soğuk bir oda vardı. Renaud meşale yaktı. Odanın ortasında taş bir sütun vardı. Sütunun dibinde, zemine gömülü, küçük bir metal levha. Margat çöktü. Parmağıyla etrafını kazdı. Levhayı kaldırdı. Altında küçük bir boşluk. İçinde, yağlı bezle sarılmış, bir deste belge. Geri döndüklerinde, kaleden çıkalı tam 6 gün olmuştu. Kale kapısından geçerken, Sir Aldrich bizzat karşıladı onları. Yüzünde hafif bir endişe vardı. "Her şey yolunda mı?" dedi Renaud. "Burada yolunda," dedi Aldrich. "Ama siz yokken, bir ulak geldi. Kralın mührüyle." Kont'un odasına girdiklerinde, masada bir mektup duruyordu. Kont pencereye bakmış, dışarıyı seyrediyordu. "Darmagnac ailesi krala şikayette bulunmuş," dedi dönerek. "Valbiris'in bazı toprak sınırlarını ihlal ettiğini iddia ediyorlar. Kral soruşturma açılmasını emretti. Temsilcileri 2 hafta içinde burada olacak." "2 hafta içinde," dedi Isabel, "her şeyi çözmeliyiz." Masanın üzerinde artık her iki parça da duruyordu. Isabel ve Gerard saatler boyunca belgeleri inceledi. Jacques her şeyi kopyaladı, 2 nüsha, biri saklanacak, biri kullanılacak. Tam tablo açık seçikti. Darmagnac ailesi, son 30 yılda 5 ayrı asil ailenin topraklarını sahte belgelerle ele geçirmişti. Bu ailelerden biri Valbiris'e komşuydu. Valbiris'in eski kontu, yani Engerand'ın babası, bunu bilmişti, ama susmuştu. Karşılığında, Valbiris'e ait olan ama uzun süredir tartışmalı olan bir bölge geri verilmişti. Bu bir anlaşmaydı, kirli, ama ölümlere ya da doğrudan suça iştirak etmeye dayalı değil. Öte yandan, belgeler Darmagnac ailesinin yaptıklarını açıkça kanıtlıyordu. Bu belgeler doğru kişiye, yani kralın güvendiği birine ulaşırsa, ailenin sonu gelebilirdi. "Kralın temsilcisine bunları vermek," dedi Gerard, "riskli. Temsilcinin bağımsız olduğunu bilmiyoruz. Krala bizzat ulaşmak gerekiyor," dedi Isabel. "Kral şu an güney seferindedir," dedi Kont. "Ulaşmak kolay değil." Margat konuştu. "Bir yolu var,
kralın en yakın danışmanlarından Kardinali Roger de Bouloy, bu bölgeden geçecek. Bir hafta içinde, hacı ziyareti için Saint Martin Manastırı'na gidiyor. Bunu nereden biliyorsun, dedi Hugh. Ustalık yıllarımda, manastır inşaatlarında çalıştım. Manastırın baş rahibi eski bir tanıdıktır. Bir hafta hazırlık yapıldı. Belgeler dikkatle seçildi, sıralandı, en güçlü kanıtlar, en anlaşılır olanlar. Gerard bir özet yazdı, birkaç sayfalık, net ve öz, hukuki dille kaleme alınmış. Kont bizzat gitmek istedi. Bu kez engel konulmadı. Kont Engerant, Dame Isabel ve Sir Hugh, kardinalin yolu üzerindeki küçük bir tarihi konakta bekledi. Kardinalin süvari kafilesi öğleden sonra geçti. Kont öne çıktı. Kardinal Roger de Bouloy, 60'ını geçmiş, şişman olmayan ama dolgun yapılı, gözleri küçük ve her şeyi tararken çalışır görünen bir adamdı. Zırhla değil, kırmızı cübbeyle seyahat ediyordu. Atından indiğinde, Kont'a uzun uzun baktı. "Valbiris Kontu," dedi. "Buraya kadar gelmişsiniz. Sizi beklemiyordum. Beni beklemiyordunuz," dedi Kont. "Ama bu belgeler sizi bekliyordu." Konakta 3 saat kaldılar. Kardinal belgeleri bizzat okudu, bir kez değil, 2 kez. Zaman zaman Gerard'ı çağırdı, bazı noktaları sordu. Gerard yanıtladı, tam, eksiksiz, dürüst. Sonunda kardinal belgeleri masaya koydu. "Bu belgeler eğer gerçekse," dedi, "çok ciddi sonuçları var. Gerçek olduğunu kanıtlayan şahitler var," dedi Kont. "Belgelerin korunduğu kişi hayatta. Kalenin altında bulunduğu yer hala mevcut. Ve tüm bunları bağlayan bir iz zinciri var. Darmagnac ailesi kralın yakını. Biliyorum, bu iş size çok pahalıya patlayabilir. Bunu da biliyorum. Ama bir seçenek daha var. Bu belgeler başka birine, Armagnac'ın düşmanlarından birine ulaşırsa, Fransa'da bir güç savaşı başlar. Bu da size, krala ve herkese pahalıya patlar." Kardinal düşündü. "Uzun süre, 2 hafta içinde kralın yanında olacağım," dedi sonunda. "Bu belgelerin bir kopyasını alıyorum. Orijinalleri sizde kalsın, güvende tutun. Ve kimseye bir şey söylemeyin." 2 ay sonra, Valbiris Kalesi'ne kralın özel elçisi geldi. Resmi mühürlü, uzun bir belge getirdi. Darmagnac ailesine açılan soruşturma, ailenin büyük toprak iddialarını askıya almıştı. Aile, kralın huzuruna çağrılmıştı, neticenin ne olacağı henüz belli değildi, ama artık dokunulmaz değillerdi. Valbiris'e yönelik toprak şikayeti ise reddedilmişti. Kont, bu haberi salonda aldı. Etrafındakiler sessizce bekliyordu, Isabel, Gerard, Hugh, Aldrich, Renaud, Margat, Jacques, hepsi. Kont belgeyi masaya koydu. Uzun bir süre hiç konuşmadı. Sonra başını kaldırdı. "Babanın adı temizlenmedi," dedi Isabel sessizce. "Belgelerde geçiyor hala." "Biliyorum," dedi Kont. "Ama bence baba, ne tamamen temiz ne de tamamen suçlu biriydi. Zor bir dünyada, mümkün olan en az zararla yaşamaya çalıştı. Bu belki yeterli değil. Ama anlıyorum." O da sessizdi. Dışarıdan, avludan, nöbetçilerin ayak seslerini duyuluyordu. Düzenli, sakin, her zamanki gibi. Margat de Sienne, ertesi sabah kaleden ayrıldı. Gitmeden önce Kont'a veda etti. "Nereye gidiyorsunuz?" dedi Kont. "Bilmiyorum henüz," dedi Margat. "Ama duraksayan biri değilim. Buraya dönebilirsiniz. Her zaman." Margat başını eğdi. "Belki," dedi. Ata bindi. Kapıdan çıkarken Sir Aldrich'in yanında geçti. İhtiyar şövalye başını kaldırdı. "Dikkatli ol," dedi. "Hep dikkatli olmak zorunda kaldım," dedi Margat. "Alışkınım." Ve kalenin büyük kapısından geçerek yola koyuldu. Toros'un değil, Toros yoktu burada. Fransa'nın geniş ovaları uzanıyordu önünde, sarı ve gri, sonbaharın bitmekte olan renkleriyle. Bertrand de Faure, kalenin küçük misafir odasında kalmaya devam etti, bir süre daha. Sonunda bir köye yerleşti, kaleden birkaç saatlik mesafede, nehir kıyısında. Zaman zaman kaleye gelir, kütüphanede Gerard ile konuşur, sonra dönerdi. Sir Renaud, beklenmedik bir anda Sir Aldrich'e bir şey söyledi. "Hatırlıyor musun?" dedi. "40 yılın ne hissi var diye sormuştum sana." Aldrich güldü. "Sormadın öyle bir şey.
İçimden sordum. Ve yanıt, Reno kalenin surlarına, gri taşlara, şimdi güneşin geç öğleden sonra sarılığında parlayan kireç taşı bloklara baktı. 40 yılın hissi, bunun gibidir sanırım. Taşların hala yerinde olduğunu görmek. Jacques Pellicher, yazdığı tüm notları düzenleyerek büyük bir cilde derledi. Kapağına şunu yazdı, Valbiris Kalesi'nin kayıtları. Yıl 1247. Cilt, kütüphanenin en üst rafına konuldu. Yıllar geçti, ciltler eklendi, raflar doldu. Ama o ilk cilt hep en üstte kaldı. Bazı şeyler, taşlar gibi, yerinde durmayı hak eder. Valbiris Kalesi ise bulunduğu yerde kalmaya devam etti. Kışlar geldi, ilkbaharlar geldi. Surlar zamanla kararladı, burçlar aşındı, ama yıkılmadı. İçinde yaşayanlar değişti, kontlar geldi geçti, şövalyeler yaşlandı, katipler genç yaşlara yerini bıraktı. Ama kalenin taşları, bir dönemin bütün ağırlığını taşımaya devam etti. Kuzey kulesinde artık ışık yanmıyordu geceleri. Ya da belki yanıyordu, ama artık kimse endişelenmiyordu. Son